Vay arkadaş, metro istasyonundan çıkar çıkmaz tutuklanma olayına tanık oldum. Şehirdeki ana meydan ve şehirdeki en turistik yer. Bu karşımda gördüğünüz bina dostlar Büyük Başkanlık Sarayı. Brüksel'in Başkanlık Sarayı. Abi şehirdeki en popüler ikinci bölüme geldim şimdi. Dostlar burada bir tane işeyen çocuk heykeli var. Şöyle küçücük bir heykel aslına bakarsanız, yaklaşık 50 santim boyutlarında ve çok ilginç bir waffle sergilemesi koymuş. Dostlar iki çeşit waffle var Belçika'da. Bunlardan bir tanesi Liège waffle'ı, bir tanesi de Brüksel waffle olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani ilk defa Avrupa'da belki bir şey için bu kadar sıra gördüm. Yarım saat bitti. Buradayım. Yaklaşık bir 10 dakikası kaldı. Yani 40 dakika sıra beklemiş olacağım. Bunlar Belçika'nın signature yani imzalı çikolataları, şu gördükleriniz. Ve herkese Avrupa'nın en güzel, en huzurlu şehirlerinden birisi olan Brüksel'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'den selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Evet dostlar, bugün Brüksel'de soğuk bir cumartesi sabahına uyandım. Şu anda sabah saat 11'i 10 geçiyor ve hava sıcaklığı 7 derece abi. Bugün en yüksekte 11 derece olacakmış. Katar'ın sıcağından, Dünya Kupası'nın ortasından kalktık geldik Avrupa'nın soğuğuna, ama 7 derece gibi de hissettirmiyor şu anda. Daha yeni çıktım otelden gerçi. Otelim hemen sokağın orada, şurada Kron Plaza yazan yerdeydi. Ben dün de buradaydım zaten. Geçen haftaki video hatırlarsanız yine Brüksel'den gelmişti. Geçen hafta Brüksel'de yemek yedik. Akşam hayatını gezdik. Belçika yemeklerini falan filan tattık. Bu hafta da dostlar birazcık Belçika tarihinden bahsedeceğiz. Brüksel'de görülmesi gereken yapıları ziyaret edeceğiz. Onların tarihini öğreneceğiz vesaire. Ben de sizinle gezerken öğrenmiş olacağım. Şimdi metro istasyonuna gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet, şimdi metronun oradaki bilet makinesinin önüne geldim. Bir yandan da kahvaltımı ediyorum abi. Bu benim İlk öğünüm. Evet, dün aldığım bilet abi 6 euro 20 cent tutmuştu. Bugün hafta sonu daha indirimli oluyormuş ilginç bir şekilde. Normalde tam tersi olması gerekir gibi düşündüm ben ama 5 euroya geliyor şu anda. Kredi kartıyla ödüyorum buradan. Evet, biletimi aldım. Tren istasyonuna oraya çıktım. Şöyle size etrafı göstereceğim. Bakın, etrafta ne bir elektronik tabela var ne başka bir şey var. Eğer buraya geldiğinizde ben nereden bineceğim, hangi platforma bineceğim? Çünkü bir sürü platform var. Bak şu anda birincisi burası. 2 burası, 3 burası, 4 orası vesaire. Şöyle yapabilirsiniz. Buradan Google'a girdim. Google'dan gideceğim yere trenle gitmek istiyorum diye işaretlediğimde platform 1'den 12 dakika sonra Brüksel şehir merkezine tren gelecek diyor. Ben de zaten şu anda platform 1'deyim. Trenimi bekliyorum. Evet dostlar, yaklaşık 15 dakikalık bir tren yolculuğunun ardından sonunda gelmek istediğim yere ulaştım. Şu anda Brüksel merkez tren istasyonunun olduğu yerdeyim. Burada en azından ekranlar koymuşlar. Buradan treninizi takip edebiliyorsunuz. Ben şununla döneceğim akşam dönerken mesela. Vay arkadaş, metro istasyonundan çıkar çıkmaz tutuklanma olayına tanık oldum. Polis de bayağı sert davranıyor etraftaki insanları. Eliyle falan ittiriyorlar. Şekil mekil yapıyorlar. Kelepçeyi takmışlar, adamı götürüyorlar, bir tane zenci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane polis var. Neyse, benim kameraya bunlar el koymadan ben buradan uzaklaşayım abi. Evet, şehir merkezindeki ana meydanlardan bir tanesinin önüne geldim şimdi. Dostlar, böyle bütün meydanlara şehirdeki dün gördüğüm kadarıyla Christmas marketler kurmuşlar. Şimdi bunları size göstereyim hazır karşıma çıkmışken. Böyle küçük küçük çadırlar kuruyorlar. Küçük küçük kulübeler kuruyorlar. Buralarda işte hediyelik eşyalar satıyorlar. Şu arkadaş takılar satıyor mesela. Bu arkadaş mum şeklinde Belçika biraları satıyor. Burada yine takılar satılıyor vesaire. Böyle hediyelik eşyalar satan var. Sıcak şarap satan var. Bira satan var. Sosis yapıp satan var. Dün akşam bunlardan bayağı gördüm. Evet, şimdi şehirdeki en turistik yerlerden bir tanesine giriş yaptım abi. Şu gördüğünüz alan Grand Central olarak geçiyor. Yani büyük meydan, şehirdeki ana meydan ve şehirdeki en turistik yer. Zaten etraftaki insanlardan da fark ediyorsunuzdur. Herkes abi öncelikle Brüksel'de buraya geliyorlar. Burada fotoğraflarını çekiliyorlar. Burayı görüyorlar. Ondan sonra şehri gezmeye başlıyorlar. Burası dostlar 11. yüzyılda kurulmaya başlanmış. 17. yüzyıla gelindiği zaman ama 9 yıl savaşları yüzünden burayı Fransızlar bombalamış. Fransızlar burayı bombaladıktan sonra buranın tamamı hemen hemen yok olmuş. Sadece birkaç tane yapı kalmış. Şu gördüğünüz büyük kule mesela bunlardan kalanlardan bir tanesi. Şöyle yavaş yavaş etrafı gezerken size bilgiler vermeye devam edeyim. Şimdi 9 yıl savaşları abi. Fransa tek, herkese karşı, bütün Avrupa'ya karşı olan bir savaş. Fransa abi tek başına 370 bin kişilik ordusuyla İngiltere, ondan sonra bu Hollandalılar, Belçikalılar, sonra Roma İmparatorluğu'na karşı falan herkese karşı savaşa girişmiş. 20. yüzyılın başlarından itibaren de tam meydanın ortasına her yeni yıl yaklaştığı zaman böyle yeni yıl ağacı, çam ağacı dikilmiş ve şu anda da bu gelenek devam ediyor. Her yıl gördüğünüz gibi buraya bir tane çam ağacı dikiyorlar, bu yılda olduğu gibi. Yani etraftaki görüntüsü çok güzel, özellikle akşam görüntüsü çok güzel çünkü burayı aydınlatıyorlar, çok güzel ışıklandırıyorlar. Dün akşam da buradaydım ben, onun da görüntülerini size göstereyim yavaş yavaş ama gündüz vakti de gayet görülmeye değer çok güzel bir görüntüsü var. Gördüğünüz alan 19
1998 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak seçilmiş. Christmas zamanı olduğu için bakın şöyle yapılar kurmuşlar. Bu yapıları geçen Christmas'ta neredeydim? Zaragoza'daydım. Zaragoza'da görmüştüm en son. Buraya da aynı şekilde böyle İsa, Hristiyanlık motiflerini falan filan koymuşlar. Böyle bir tane kulübe dikmişler buraya. Christmas temalı. Evet, ana şehir meydanının hemen yanında dostlar şöyle bir yer var. Maison Dandoy diye geçiyor. Bu aslında bir tane chain, bir tane zincir. Bunlardan birkaç tane görebilirsiniz yürürken buralarda, yollarda. Burası söylenene göre en iyi waffle'ları yapan yermiş. En ünlü yer. O yüzden içinde de gördüğünüz gibi şu anda sıra var. İnsanlar waffle yemek için sıra bekliyor. Hemen yanında da bir tane patates kızartması yapan bir yer var. İnsanlar orada da sıraya girmişler. Bugün bu ikisinden yiyeceğiz. Ama buralarda yemeyeceğim. Benim bulduğum farklı yerler var. Ben oralarda yemek istiyorum. Ona sıra gelecek. Önce kahvaltı ama. Evet, şurada da mesela sıcak şarabın kokusu buraya kadar geldi. Tabii ben içemeyeceğim çünkü 6-7 saat sonra uçuşa gideceğim için sadece koklamakla yetinebiliyoruz şu anda burayı. Evet, şehir merkezindeki sokaklardan birinde arkamda Carrefour gördüm, gördüğünüz gibi. Bu arada her yerde var bu Carrefour'lardan. Carrefour Express şöyle tam kebapçının, bizim Türk kebapçısı büyük ihtimalle, tam onun karşısında dostlar. Oradan kendime şöyle croissant aldım. Onun dışında birkaç bir şey daha aldım. Yoğurt falan aldım. Onlar çantamda. Şimdi yakınlarda bir tane park var. Zaten oraya gidecektim. Oraya götüreceğim bunları, orada kahvaltı edeceğim. Ondan sonra oraya gezeceğiz. Parka giderken de bir yandan size sokakları göstereyim. Abi sokaklar çok kalabalık bugün. Yani normalde Avrupa şehirlerinde bu kadar kalabalık görmeye çok alışık değilim ben. Ama bugün hafta sonu olduğu için tabii ki çok aşırı kalabalık. Yoksa hafta içi özellikle akşam vakti olduğu zaman, daha önceki videolardan hatırlarsanız, Avrupa'daki şehirler boşalıyor abi. Hayat bir anda 6'dan 7'den sonra yok oluyor. Ama hafta sonu herkes dışarıda. Herkes bu anı beklemiş. Evet, yaklaşık 10 dakikalık bir yürümenin ardından dostlar kahvaltılıklarım ve ben Brüksel Parkı'na attık kendimizi. Şöyle size etrafı göstereyim. Şu anda şehrin merkezindeki en büyük parklardan birisi olan Brüksel Parkı'nın tam ortasındayım. Ben de şöyle kendimi ağaçların arasına attım. Kendime güzel bir bank bulayım. Ondan sonra kahvaltılıklarıma başlayabilirim. Abi parktaki herhalde tek kuru alanı buldum. O da şurası. Şuraya oturacağım ama karşılığında da şöyle ablamızın poposuna bakarak kahvaltı etmek durumunda kalacağım. Buraya bir tane heykel koymuşlar. Arkası da bana dönük. Banka doğru dönük olsaydı en azından suratına bakardık. Yapacak bir şey yok. İnsanlar da şu ileride oturmuşlar, kahvaltı ediyorlar. Ben de buraya oturuyorum abi. Evet, oturdum, kahvaltılıklarımı çıkarttım abi. Şöyle şimdi size kahvaltıda neler aldığımı göstereyim. Abi prosciutto aldım, bir tane yoğurt aldım, 2 tane muz aldım, bir tane croissant aldım. Bir de şuna da para veriyorsun. Bu da kaşık abi, yoğurdu yemek için. Hepsine toplamda 9,5 euro verdim. 10 euro değişti. Toplamda yani 200 TL'ye falan denk gelmiş oldu. İyi yani, burası için 9 birim hiçbir şey. Adamlar için yani şu hiçbir şey aslına bakarsanız. Bir tane de misafirim gelmiş. Şşt, sana da vereyim mi croissant? Gel bir parça vereyim, hadi gel. Gel bak, euro ile ha. Hemen yiyecektin abi, aha aldılar. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, savaş başladı. Şimdi bunları görünce aklıma şey geldi, o Paris'teki video aklıma geldi. Eiffel Kulesi'nin önünde elimi uzatmıştım. Bunlar bir dadanmıştı. Var ya, hiç korkuları yok. Dostlar, kahvaltımı bitirdim. Şimdi kahvaltıdan kalktım, parkı terk ettim gördüğünüz gibi ve karşı tarafa geldim. Bu karşımda gördüğünüz bina dostlar, Büyük Başkanlık Sarayı, Brüksel'in Başkanlık Sarayı. Kral ve Kraliçenin resmi işlerini hallettiği saray dostlar burası. Evet, gördüğünüz bina dostlar 18. yüzyılda kurulmuş buraya ve şu anda devletin resmi sayfasında dostlar burası Kral ve Kraliçenin kaldığı yer, evi olarak geçmiyor. Burası sadece başkanlık işlerinin, devlet işlerinin yürütüldüğü, çeşitli bakanlıkların içinde olduğu bir bina olarak kullanılıyor şu anda. Bu şekilde yazıyor. Haftanın belli günleri burayı ziyaret edebiliyorsunuz dostlar. Şu anda kapalı. Ben az önce kapılarına kadar gittim. Arka tarafında büyük bir bahçe var. Büyük bir park var. Ön tarafta bu şekilde yine. Şu anda pencereden gördüğüm kadarıyla içeride heykeller falan var. Daha önce internetten de görmüştüm. Aynı zamanda şehirdeki popüler fotoğraf noktalarından bir tanesi. Arkamda bakın, bir sürü insan fotoğraf çekilmek için burada sıraya giriyor. Bir tane gelinle damat görüyorum orada. Onlar da fotoğraf çekilmek için burayı tercih etmişler. Evet, şehir merkezine dönmeden önce son durağımız burası dostlar. Burası Notre Dame du Sablon olarak geçiyor. Sablon Kilisesi. Şöyle kocaman tarihi bir yapısı var. Buranın bir tane hikayesi var. Onu anlatmak için geldim aslında buraya. Ben de yeni öğrendim, yeni okudum. Dostlar, burada bir tane heykel varmış. Sağlık verdiğine inanılan bir tane heykel. Zamanında bir tane karı koca geliyorlar abi. Burada tabii nehir var o zamanlar. Hala var mı bilmiyorum. Geliyorlar abi, bir tane kayıkla heykeli kaçırıyorlar. Bugüne kadar o heykelin hala nerede olduğu bilinmiyor. Kayıplara karışmış yıllar önce. Zamanında burası daha küçük bir alanken o heykel ün yaptıkça kiliseyi büyütmüşler. Daha sonra da karı koca gelip o heykeli çalmış. Abi şehirdeki en popüler ikinci bölüme geldim şimdi. İlk ziyaret ettiğimiz yer şehrin ana meydanıydı, hatırlıyorsunuz. Burası da oraya çok yakın, şehrin ana meydanı hemen ileride. Burası da işeyen çocuk heykelinin olduğu yer ama kalabalığa bakar mısın?
Sokağa şu anda girmeye korktum. Dostlar burada bir tane işeyen çocuk heykeli var. Brüksel denince ilk gelen görüntülerden bir tanesi. Aslında bu heykel, biraz yaklaşabilirsem göstereceğim size de inşallah. Şöyle küçücük bir heykel aslına bakarsanız, yaklaşık 50 santim boyutlarında. Bu heykel buraya 13. yüzyılda koyulmuş ama ilk başta koyulduğu zaman o köşede değilmiş. Şehrin tam ortasında, yani meydanın daha doğrusu bu yol ağzının tam ortasında, buralarda bir yerlerdeymiş. Daha sonra tabii yıkılmış. Başına bu arada çok fazla badire gelmiş. Zarar görmüş, çalınmış, götürülmüş buralardan vesaire. Ama orijinalini müzeye almışlar. Brüksel Müzesi'nde şu anda orijinali. Bu gördüğünüzde bir tane replikası aslında. Kendi orijinali değil. Buraya bir tane replikasını koymuşlar daha fazla çalınma olmasın diye. Bu heykelin yapılma sebebi, buraya koyulma sebebi ne peki zamanında 13. yüzyılda? O zamanlar Brüksel'de temiz su bulmak, hatta su bulmak çok zor. Şehre su getirmek için buraya bir tane alan yapmışlar. Şehre su getirmek için. Aslına bakarsanız yani herhangi bir şeyi simgelediği yok ama hakkında bir sürü hikayeler anlatılıyor. Yok düşman askerlerinin üzerine işeyen çocuğun efsaneleşmiş, onun heykelini yapmışlar falan filan diye. Ama asıl amacı buraya temiz su, daha doğrusu normal su getirebilmekmiş. Bunu dün gördüm. Daha önce geldiğimde yoktu. Ama buraya yine işeyen çocuk heykelinin çikolatasından bir tane heykel yapmışlar buraya. Ve çok ilginç bir waffle sergilemesi koymuşlar. Evet, insanların cinsel organlarından waffle'lar yapmışlar. İsteyen alıyor tabii ki. İçerisi bayağı kalabalık. Bayağı bir talep var anladığım kadarıyla. Evet, waffle yemek istediğim yerin önüne de geldim şimdi. Hemen işeyen çocuk heykelinin yanında. Dostlar iki çeşit waffle var Belçika'da. Bunlardan bir tanesi Liège waffle'ı, bir tanesi de Brüksel waffle olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aradaki fark ne diyecekseniz bakın, bu kare şeklinde, bu keskin hatları olan waffle Brüksel waffle'ı. Şu şekilde olan da, yuvarlakımsı daha çok olan da Liège waffle olarak geçiyor. Liège waffle'ı içinde şeker kayıp öyle pişiriyorlar. Şeker bir yandan yanıyor, karamelleşiyor. O yüzden daha şekerli oluyor. Bunun içinde öyle bir şey yok. Bu daha yumuşak, bu daha sert oluyor, daha şekerli. Evet, resmini gösterdim dışarıda gördüğüm waffle'ın. 25 numara sizinki dedi. Şurada abi hamuru alıyor, önümdeki makinenin içine atıyor. Sonra bu şekilde sıcak sıcak servis ediyorlar. Evet abi, sonunda waffle'ımı aldım. Kadın şov yaptı gerçekten. Sanat yaptı. Zaten yaptıkları bütün waffle'lar sanat. Evet, waffle'ımı da aldım, o kaosun içinden çıktım. Şimdi de bu waffle'ı nasıl yiyeceğimi düşünüyorum deminden beri. Daha önce aldığımda üzerine şu kremadan attırmamıştım. O yüzden bir tık daha kolaydı en azından yemesi. Evet, bir tane yolunu buldum gibi. Şöyle hafif birazcık bu tarafa doğru aldım. Şimdi artık en azından tadına bakabiliyorum. Buna ne kadar verdim? Toplamda buna da 6,5 euro verdim. Aynen 6,5 euroya şöyle bir şey alabiliyorsunuz. Patates kızartması yemek istediğim yerin önüne geldim. Abi şimdi şurası Friesland diye geçiyor. Patates dünyası ve önünde yine bayağı bir sıra var ya. Abi dün bu kadar yoktu sıra. Eyvah eyvah, sıranın sonu gelmiyor ama gireceğim ben bu sıraya. Yani ilk defa Avrupa'da belki bir şey için bu kadar sıra gördüm. Bu kadar sıra gördüm. Yani bedava dağıtsalar bu kadar olmazdı herhalde. Çok ilginç ya, bak buradan başlıyor abi sıra, ta şuraya gideceğiz. Tam yarım saat oldu. Hala sıradayım. Sıra gördüğünüz gibi arkamda yine yarım saatlik bir sıra oluştu. Yarım saat bitti. Buradayım. Yaklaşık 10 dakikası kaldı. Yani 40 dakika sıra beklemiş olacağım. İçeride de bir tane sıra var. Bizi buraya aldılar. Buradan devam edeceğiz sipariş vermeye. Dışarıdaki sıra hala abi hiçbir zaman azalmıyor. Şöyle bir yer içerisi. İçeriği göstereyim size. Burada kızartıyorlar bir kere. Daha sonra yanı alıyorlar. Ondan sonra bir daha kızartıyorlar. Sonra size servis ediyorlar. Ben direkt normal patates alacağım. Onun içinde ne kadar vereceğim? 5 euro vereceğim sosuyla birlikte. Yaklaşık 45 dakika, aynen tam hatta 45 dakikalık beklemenin ardından patatesime kavuştum gördüğünüz gibi. Şimdi ilk ısırığı aldım patatesten. Abi güzel. Şimdi şuraya düşelim. Patatesle birlikte şimdi dışarıya çıktım. Abi hala sıra gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor. Benim ilk başladığımdan belki bir tık daha kısa ama hala bir 40 dakikalık sıra var diyebilirim size. İlk tadına baktım. Şu gördüğünüz bu arada ketçapla mayonezin karıştırılmış hali. Gayet güzel. Ama patates kendi başına zaten bir sanat eseri abi. Gerçekten şahane. Dün yediğim patates, birazdan önden geçeceğiz dün yediğim patatesçinin de. Dün yediğim patates de çok güzeldi ama birazcık daha fazla yağlıydı. Yani böyle yağdan bir yerden sonra bunalmaya başlıyordun sonlarına geldikçe. Ellerim yağ içinde kalmıştı. Bu mesela o kadar yağlı değil ama aynı tadı vermeyi başarmışlar. Hani tat olarak bu çok daha güzel diyemem ama dünkü patatese göre yemesi daha hoş oluyor, öyle diyeyim size. Patatesin asıl böyle güzel olmasının başta sebebi abi hayvan yağında yapılıyor. Şimdi bu patatesi önce hayvan yağında kızartıyorlar. Ondan sonra çiçek yağında kızartıyorlar. Son olarak 3. kez kızartırlarsa eğer yine çiçek yağında kızartıp böyle servis ediyorlar. Derken bu arada şöyle bir yere geldim şu anda. Evet, Royal Galleries abi. Galerias Royales. Burası abi tarihi alışveriş merkezi olarak düşünebilirsiniz. Milano'nun merkezindeki
Galeria'ya çok benzeyen bir yer burası. Burası tamamen turistik böyle dükkanların olduğu bir yer. Genel olarak çikolatacılar var içeride. Kahveciler var, restoranlar var yemek yemek için. Takıcılar falan filan takı satıyorlar. Evet, buranın sonuna kadar yürüyeceğim. Şimdi bu arada çok kalabalık ya. Yani kalabalıktan İnanın gerçekten zor yürüyorum. Elimdeki patatese zor hakim oluyorum. Bu kadar kalabalık alanlarda çekim yapmaya alışık da değilim. Birazcık zorlanıyorum açıkçası şu ana kadar. Evet, şimdi o tarihi alışveriş merkezinin hemen ilerisinde, şuradan çıktım oradan. İlerisindeki sokağa geldim. Dün yemek yediğim sokak burası. Chez Leon diye bir tane restoranın önünden geçiyorum dostlar. Burası midyeleriyle ünlü. Brüksel biliyorsunuz midyeleriyle ünlü. En ünlü yerde, en ünlü restoranda yiyebileceğiniz. Burası Chez Leon diye geçiyor. Yaklaşık 20 euroya denk geliyor yediğiniz midyeler. Şimdi önünde buranın da sıra var. Dün burada hiç sıra yoktu ama şu anda abi sıra olmayan hiçbir yer yok. Bugün cumartesi tabi. Evet, dün bira içtiğim yere geldik. Şimdi bugün tabii ki birkaç saat sonra uçuşa gideceğim. O yüzden içemeyeceğiz ama şu sokağı göstermek istiyorum size önce. Delirium Cafe diye bir yer burası dostlar. Sokakta bile şu anda adım atacak yer yok, görüyorsunuz. Buranın özelliği ne? Burada 2000 tane bira var. Dün burada 2 tane çeşit bira denedim. Bir tanesi kırmızıydı, bir tanesi yeşil renkliydi. İçeride iddia edildiğine göre 2000 çeşit bira varmış dostlar. Tabii ki saymadım. O kadar da olduğunu düşünmüyorum ama öyle iddia ediyorlar. Ve bugünün son durağına geldim abi. Şimdi Leonidas denilen o az önce gösterdiğim çikolatacının önündeyim. Buradan çikolatamı alacağım. Şehirden öyle ayrılacağım. Şimdi içeriye giriyoruz. Bunun yüzünde Allah'tan sıra yok abi. Fiyat kalite olarak en ideal, en çok tavsiye edilen yer burasıydı. Şöyle büyük çikolata almayacağım. Bunları sevmiyorum bu şekilde ama küçük küçük çikolatalardan bir karışım yapmak istiyorum. So the other one, yeah. Middle one again, and middle one again, and white one, and middle one. All three, and all three, and all three. Evet abi, alışverişimi bitirdim şimdi içerideki. Bakın şöyle bir paket yaptırdım kendime. Az önce tek tek seçtim içeridekileri. Toplamda 5 paket şunlardan yaptırdım. Toplamda 20 euroluk çikolata aldım abi kendime. Bunlar Belçika'nın signature yani imzalı çikolataları, şu gördükleriniz. Bunların içinde böyle küçük küçük badem parçaları, ceviz parçaları tarzında şeyler var. İçindeki içerik değişince çikolatanın da adı değişiyor. Bunlar asıl Belçika çikolataları, şunlar olarak geçiyor bu taraftan itibaren. Çok ilgililer, dükkanı ben çok sevdim. Daha önce girmemiştim. Bundan sonra Belçika'da çikolatalarımı buradan alırım, başka yerden almam. Çikolatalarım ve ben sonunda başladığımız yere, metro durağının oraya geri geldik. Şimdi yaklaşık yine 15 dakikalık bir metro yolculuğundan sonra çikolataları tatmadan önce Belçika çikolataları neden dünyaca ünlü, neden bu kadar iyiler, onlardan birazcık bahsedeyim size. Belçika dostlar Avrupa ülkeleri arasında kakaoya yani çikolatanın ana maddesine, ham maddesine ulaşan ilk ülkelerden bir tanesi. Afrika ülkesi Kongo'yu kolonisi haline getirerek başarıyor. Kongo ülkesinden kakao direkt olarak Belçika'ya gelmeye başladığı için ellerine kakao bol miktarda geçiyor. Bu avantaj sayesinde çikolata yapımında bayağı yol kat ediyorlar hızlı bir şekilde. Şimdi ya kokonatlı olan. Aynen. Kız dedi kokonat sever misin dedi. Çok severim dedim. Abi çok güzel. Bambaşka bir şey gerçekten. Evet, bir yandan bu muhteşem çikolataların tadına bakarken bir yandan da otelimin olduğu yere geldim şimdi. Hemen karşımda otelim var, yaklaşık 2-3 dakika içinde odama ulaşmış olacağım artık. Şöyle yavaş yavaş etrafı gezerken toplamda yani 150 yok be, ne 150'si euro kaç? Bu arada bayağı bir suç işledim herhalde ya. Neyse. Abi şöyle boş tatlı bir sokak buldum burada. Şurada yemeye çalışacağım da burası da birinin evi mi ya? Ha, burası birinin evi galiba abi. Toplamda 20 euroluk dondurma diyordum ya.